Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Bakın ben de size yine çok güzel geldim. Şöyle az kalan iplerimizi değerlendirebileceğimiz şahane bir yelek modeli hazırlayarak geldim. Bebeklerimiz için böyle çıtır çıtır duran şirin mi şirin bir yeleğimiz hazır durumda. Şöyle göstereyim. Bir tane ana renk kullandım. Şu mavi gibi gözüküyor ama yeşil olan ipim. Bir tane ana renk bunu kullandım. Aralara az kalan iplerimi böyle serpiştirerek bu yelek modelini size hazırladım. Şimdi de size detaylı bir şekilde anlatacağım ve birlikte yeleğimizi öreceğiz. Şöyle yakasına da bağcıklar yaptım. Pomponlarını taktım. Hani isterseniz isteğe bağlı. Şöyle bu bağcığın geçirme kordon yerini bile detaylı bir şekilde gösterdim. Yani bütün noktalarını, önemli noktalarını size anlattım. Bir tane ana renk lazım bize. Bir tane bütün ip lazım. Geriye kalan ipleriniz de böyle az kalan iplerinizden değerlendirebilirsiniz. Hepimizin evinde böyle ipler kalıyor. O zaman ne yapalım? Haydi örmeye başlayalım. 3,5 milim tığ, 3 milim tığ, iplerinizin ana renk ipinizin kalınlığına göre tığınızı değiştirebilirsiniz. Ama şöyle söyleyeyim, çok sıkı örülmeyeceği için 3,5 ya da 4 milim tığ kullanarak da yapabilirsiniz. O zaman haydi örmeye başlayalım. Bunu kenara alalım ve yine yakadan başlama. Yakadan başlama yelekler biraz daha kolay oluyor. En azından bütün bir şekilde aşağıya indirmiş oluyoruz ve tek seferde bitirmiş oluyoruz. Arada etekten başlamalı da gösteriyor. Hadi başlayalım. Çok konuştuk sanki. Atalım bunu şuraya ve hemen başlayalım. Önce tığımızla ipimizi buluşturalım. 70-72 o civarlarda zincir çekerseniz yeterli gelecektir. 75 fazlasını keser atarız. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, yeteri kadar zincirimi çektim. Zinciriniz fazla olsun, sorun değil. Keseriz çünkü ayarlamayı direkt ayarlayarak ilerleyeceğiz. Tığımızın üzerine ipimizi alıp hatta şöyle tutun burayı. 1, 2, 3 zincir çekin. Tığımızın üzerine ip alıp o tuttuğumuz yere bir tane trabzan yapalım. Şöyle. Şimdi bu trabzanla birlikte şu zinciri de sayacağız. 12 tane buraya trabzan yapacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şurada bakın şurada yazıyor olacak şurada. Şöyle 12 tane trabzanımı yaptım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Burada bir zincir çektim. Bakın. Tekrar ip aldım. Bu son battığım trabzanla aynı yerden başlayacağım. Bakın buraya batıracağım. Ve yine 12 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bu da birinci kolumuz için 12 tane trabzan. Bir zincir çektim. Tekrar ipimi aldım ve son battığım yerden başlayıp yine bakın buradan başlayıp 23 tane buraya da trabzan yapacağım arka bölüm için. 3, 4, 5, 6, 23 tane arka için hazırladık. Bir zincir ve şimdi 12 tane yine trabzan yapalım.
son battığımız yerden başlayıp 12 tane trabzan. İkinci kolumuz için 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, şöyle göstereyim. 12 tane de ikinci kolumuz için bir zincir, son battığım yerden batıp yine 12 tane trabzan yapacağım. Bu da ikinci önümüz için olacak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şöyle. Şimdi burada bir zincir çekerek ipimi bıraktım. Bakın fazla geldi şimdi zincirimiz. Ne yapacağız? Buradan 1, 2, 3. zinciri sayıp tek dalından kesin. Burayı alıp atın. Şu ipin ucundan tutup parmağınızla dibe doğru itekleyerek buraya bir düğüm atın. Ve şöyle. Gördünüz mü? Bunu da kenarını tığlarken kaybederiz. Şöyle 5 bölüm olarak bakın burayı hazırladık. Hemen örneğimizi yapmaya başlayacağız. Renkli ipimi aldım. Şöyle. Arka taraftan bakın bu bitirdiğimiz yerden bu örnekleri yaptığımız yerleri hep arka yüzünden yapacağız. Yani bu tarafından. Trabzanlar zaten sabit gidip gelecek. Şimdi bakın burada örgümü çevirdim. Ana rengim burada. Birinci trabzanın üzerine tığımı aldım. Bakın buralara dikkat edin. İpi çünkü kaybederek gideceğiz. Yani ip saklama derdimiz olmayacak. Şöyle şu boyda ipimi bıraktım. Tuttum. Elimle tuttum. Bakın. Hemen buraya bir zincir attım. Ve tekrar buraya bir tane sık iğne yaptım. Şöyle. Sıradakine de bir tane sık iğne yaptım. İpi şuradan götüreyim sizi rahatsız etmesin. Şimdi örneklerimizi yapmaya başlayalım. Tığımıza 2 defa ip sarıp örnek kolay. Şöyle. Sıradaki trabzana batırdım. Ve bunu 3 defa da çektim. 1, 2 ve 3. Şöyle. Sıradakine sık iğne yaptım. Bir trabzan, bir sık iğne yapacağız güzelliklerim. 2 defa sarıp batırdım ve 1, 2, 3 de çekerek bir trabzan yaptım. Sıradakine bir sık iğne. 1, 2 defa sardım. Batırdım sık iğneme ve 1, 2, 3 defa da çekerek bir trabzan. Sıradakine sık iğne ve ipimi fazlasını bakın şöyle örgü bittikten sonra bunları toparlarız. Bunlar kolay işler. Şöyle de düzelttim ve bakın kayboldu. 1, 2 defa sardım. 1, 2, 3 defa da çektim. Bir sık iğne yaptım. Tekrar bakın. Ve sonuncuya bir sık iğne ile bağladım. Şöyle. Bu kadar kolay. Ve bakın ön yüze nasıl düştü. Buradan geçerken 2 zincir çekelim. Sadece ana rengimizde artışlar yapacağız. Şimdi ilk trabzanın üzerine 2 zincir çektim. İlk trabzanın üzerine
Bir sık iğne ile bağladım. 2 defa sardım. 3 defa da çekerek bir trabzan yaptım. Sıradakine sık iğne. Evet güzelliklerim, örneğimiz bu. Şimdi tekrar şu geçişi göstereceğim size. Çok pratik bir şekilde ilerliyor. Böyle ve bakın. İki, 4, 6, 8, 10, 12. Şurada arkadaşlar şey yapalım. Bir taneye çift atalım. 13 olması gerekiyordu buranın. Şöyle bunu bir sık iğne ile burada birleştirdim ve düzelttim. Tekrar trabzanımı yaptım. Yani ikisini aynı yere batırmış oldum. Orada bir düzeltme yaptım. 13 olacaktı oralar. 2 zincir arkaya geçtim. Sadece şu golda aynı yere 2 kere batarsanız düzelteceksiniz. Bakın şöyle. Orada bir karışıklık olmuş. Yani bir örnek bir sık iğne eklemiş olduk. Arka tarafı da aynı şekilde örneklerimi kurarak ilerleyeceğim. Hani bu şekilde ayarlamalarda yapabilirsiniz. Hani bir eksik bir fazla batmış olabilirsiniz. Hemen düzeltin. Arkayı ördüm geldim. Bir, iki zincir. Bakın şuraya bir sık iğne. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Buranın 13 olması gerekiyordu ya. Şimdi hemen burada bakın. Trabzan olan yeri yaptım. Ve aynı buraya bir tane de sık iğne yaparak dengeledim. Ve şimdi sıramızın sonuna ilerleyeceğiz. Örneklerimi kurarak gidiyorum. Geldim yine. Bakın şöyle. Bir, iki zincir çektim. Hemen öbür trabzana geçiş yaptım. Ve burada devam edeceğim. Böyle. Bakın son 2 tanesi kaldı bunun. Son 2 taneyi sık iğne olarak tamamlayacağız. Trabzanın üzerine battım. Bir de burada başlangıçta bıraktığımız zincirimiz vardı. Zincirin tepe noktasına da bir sık iğne yaptım. Bir zincir çekip ipimi biraz uzun kestim. Yani uzun derken saklayabileceğim bir boyutta çektim. Bakın şöyle. Şimdi burayı tığlarken bunu da buraya uzatıp saklayacağız. Hemen ana rengimin olduğu yere döndüm ve geldim. Şimdi burada bakın bir zincir çekmiştim. İlk sık iğnenin tepesine batırdım. İpimi aldım. Şöyle içinden geçirdim. Bakın. Bir zincir çekip tekrar buraya bir tane trabzan yaptım. Şöyle. Artış yapacağımız yere kadar hepsinin tepe noktalarına batırarak trabzan yapacağız. Ana rengimizde hep trabzan yapacağız. Şöyle. Ve burada bu renkteyken de artışlarımızı yaparak ilerleyeceğiz. Bakın şimdi geldim. Şurası. Şimdi burada 2 zincir çekmiştik sarıda. Bakın. Bu 2 zincirin içine 2 trabzan, 1, 2 trabzan, 1 zincir. Tekrar aynı yere yine
2 tane trabzan. 4 tane artırmış oldum. Ve yine şimdi bakın aradakileri trabzan yaparak öbür artış noktasına ilerleyeceğim. 2 zincir çektiğimiz yerlerde artırmalar yapmış olduk. Bakın tekrar göstereyim. Teker teker hepsine batırdım. Ve bakın 2 zincir çektiğim yere geldim. Burada 2 zincirimiz var. Sadece 2 zincir olan yerlerde aynı yere 2 trabzan, 1 zincir ve yine 2 trabzan. Böyle. Bakın 4 tane artırmış oldum. Ve yine sık iğneden devam edeceğiz. Şöyle göstereyim bakın. 4 artırdım, 4 artırdım. Burada da 4, burada da 4 olarak artırıp sıramızı tamamlayacağız. Sıramızın sonuna gelirken bakın burada ipimiz var saklayacak. Şöyle tutun. İplerin fazlalarını kesebilirsiniz. Hemen araya alın ipi ve örün. Üzerinden örerek devam edin. Bakın böyle iplerimiz de saklanmış olacak. Gördünüz mü? Hepsine teker teker batarak geldim. Ve yine burada bir zincir çekerek ipimi bıraktım. 2 de çekebilirsiniz. Hiç sorun değil. Şöyle bakın bu ipleri sonda toplayabilirsiniz. Gördünüz mü? Hiç bağlama ipi kalmadı. Hemen yine rengimizi alıp baştaki trabzan bakın hep ters yüzden yapacağız bunu. Baştaki trabzanın tepe noktasına batırdım. İpimi aldım. Hafifçe uzattım. Saklayabileceğim boyutta. Önce bunu buraya bir zincirle bağladım. Bir sık iğne yaptım. Tekrar bir tane daha. Ve yine şimdi 2 tane yaptıktan sonra bir trabzan 3 kere de çekerek. Bir sık iğne. 3 trabzan 3 trabzan değil ya. Bir trabzan 3 kere de çekerek bir sık iğne. Bir trabzan 3 kere de çekerek bir tane sıkı iğne. 3 kere de çekerek bir trabzan. Eyvah takıldı dilime. Anladınız siz. Bu trabzan hep böyle yapılacak. Bakın şimdi. Ve bir sık iğne. Şöyle. Şimdi bakın burada artış noktasını gördük. 1-2 zincir çekip hemen öbür trabzanın üzerinden tekrar başlayacağız. Yani şu alttaki işlemin aynısı. Ana rengimizde artışlar, örnek yaptığımız renklerimizde sadece geçişler var. Ve böyle robamızı büyüteceğiz. Hep aynı şeyi anlatacağım. Sizi sıkmayın. Tamamen bu. Sistem bu. Oturun, açın televizyonunuzu, yapın robanızı ve tekrar gelin devamını birlikte yapalım. Buraya kadar atlatmadan izlediyseniz zaten sorunsuz bir şekilde yaparsınız. En önemli yerlerini gösterdim. Bunun üzerine 4 tane ana renkli artış yapacağız. Her ana renkte 4 artıracağız. Evet güzelliklerim. Hadi örelim ve gelelim. Evet arkadaşlar robamız hazır. Bakın şöyle göstereyim. Pıtırcıklı yerlerimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7.'yi yaptım. Bakın şöyle. Bu kol kenarlarına gelen yer bakın şu şekilde hiç kol kenarı tığlamamıza
gerek kalmayacak. Ama hırka yaparsanız buradan devam edebilirsiniz. Çok güzel bir kol genişliğine ulaştı. Şöyle göstereyim. Bakın şimdi gördünüz mü? Ne yapacağız? Kolları bırakıp gövdeyle devam edelim. Hemen buradan alacağım ipimi. Ve başlayacağım şimdi trabzanlarımı yaparak ilk ayrım yerine kadar gideceğim. Yani ön parçayı öreceğim. Evet, bu zincirimin içine bakın, artış yerindeki zincirimin içine iki tane trabzan yaptım. Şöyle. İki tane de zincir çektim ve kolumu bıraktım. Bakın, şimdi buradaki artış noktasındayım. Ve yine buraya iki tane trabzan yaptım. Ve yine birebir batarak şimdi öbür kolumuzu ayırmak için arkayı öreceğiz ve devam edeceğiz. Evet, bakın, kola geldim yine. Buraya iki trabzan, iki zincir bıraktım ve bakın öbür artış noktasındayım. Buraya iki trabzan ve sıramı tamamlayacağım. Evet arkadaşlar, şöyle bir bakalım. Bakın, gördünüz mü? Kendiliğinden tığlaması oldu ve bundan sonra şimdi aşağıya yine örneklerimizi yaparak ilerleyeceğiz. Sadece şöyle bir detayımız var. Şimdi buradan başlayalım. Yine o koltuk altındaki artış noktasına kadar ilerleyelim. Hemen ipimi ayarladım. Ve şimdi örneklerimi yaparak ilerleyeceğim. O kadar şirin bir şey ki bu. Şöyle ekranda bakıyorum. Çok güzel oldu. Şeker şeker duruyorlar. Ve koltuk altına kadar şimdi böyle yaparak gideceğim. Şuraya geldiğimizde şimdi burada zincir çektik ya. Bakın, burada örneğimi yaptım. Sık iğnemi yaptım. Şimdi buranın içinden geçerken bir tane sık iğne yaptım. Bakın şurada, şimdi şu sık iğne ile bitirdiğimiz yer bu örnek. Bu sık iğne olacak, bu örnek olacak. Gördünüz mü? Şimdi buna da sık iğnemi yaptıktan sonra, yani zincirin içine bir, önündekine iki tane sık iğne yaptım. Şöyle örnekten sonra 1 2 3 oldu burada. Yani zincirin içine bir, önündekine bir ve yine örneğimizi devam ettireceğiz. Kayma yapmaması için. Kayarsa da bir şey olmaz. Onu yine dengeleriz arada bir taneyi geri çekerek. Yani kendiniz de bir ayar çekebilirsiniz. Şimdi öbür koltuğu da ayarlayalım. Bura bitti. Evet, bakın buradayız. Yine aynı şeyi yapacağız. Buraya bir sık iğne, karşısındakine bir tane sık iğne. Bir dahaki geldiğimizde burası kendiliğinden zaten ayarlanmış olacak ve geçtim bu tarafa. Bakın, tam hiç kayma olmadan örneklerimizi kurduk. Bundan sonrasında hep aynı işlemi yapacağız. Zaten biliyoruz. Bir karış boyuna gelene kadar biraz kısa biraz uzun, nasıl isterseniz, bir de etek tığlaması yapacağız çünkü. Ben bir karışta bırakıyorum. Bir karış ne çok kısa ne de çok uzun bir ölçü oluyor. Gayet güzel. Evet, sıramı tamamladım. Bakın, yeşil ipimi aldım. Artık dümdüz öreceğiz. Ayarlamamızı da yaptık. Ve böyle ilerleyeceğiz.
Evet arkadaşlar. Şimdi dediğim boya kadar örelim ve gelelim. Evet arkadaşlar, yeleğimizin boyu hazır. Şöyle göstereyim bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane pıtırcıklı sıra yaptım ve trabzan sırasını da ördüm. Ön yüzdeyim. Şimdi buradan eteklerini tığlayarak öbür uca kadar gideceğiz. Bakın şimdi buraya kibar bir tığlama yapacağım. 3 tane zincir çektim. Hemen ilk trabzanın içine 1, 2 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3. trabzanın üzerine sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve yine bakın sık iğneyi batırdığım yere 2 tane trabzan. 1, 2. 1, 2, üçüncüye sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3. Sık iğneyi batırdığım yere 2 tane trabzan. 1, 2. 1, 2, üçüncüye sık iğne ile bağladım. Bakın şöyle kibar bir tığlamamız oluyor. Tüm eteklerini bu şekilde tığlayacağım. 2 trabzan yetiyor. 3'te yaparsanız biraz daha kabarık duruyor. Ama bebek yeleği olduğu için biraz zayıf dursun. Ve sıramın sonuna kadar böyle ilerleyeceğim. Evet, eteklerimiz tamam. Şimdi ilk robamızı yapacağız. Bakın burayı sık iğnelerle yapacağız. Şimdi buradan bir zincir çektim. Şu son yaptığım sık iğnenin olduğu yere batırdım. Trabzan sırası ve bir sıra örneğimizin olduğu sıra var. Trabzan sırasından 2 tane, sık iğne sırasından 1 tane. Bakın. Trabzanlarımın olduğu yerden 1, 2 tane, sık iğne sırasından 1 tane. Trabzan sırasından 2, sık iğnelerimin olduğu yerden 1. Böyle ilmeklerimizi alarak yukarıya kadar gideceğiz. Elinizin ölçüsüne göre eğer sıkı yaptıysanız aralara birer tane ekleyebilirsiniz ama önce bir ayarlayın. Bakın bu çok güzel duruyor. Ve böyle 2 tane trabzan sırasından 1 tane sık iğne sırasından. Evet, bakın dümdüz çıktı. Şöyle göstereyim. Burada dönüşte 1, 2 tane zincir çektim ama sıkı çektim. Çevirdim. Şimdi düğme deliklerimizi de yaparak aşağıya doğru ineceğiz. Buradan 1, 2 tane sık iğnemi yaptım. Orta boy bir düğme dikecekseniz 2 zincir. Eğer minik bir düğme dikmek isterseniz bir zincir, bir sık iğne atlayıp ikinciye batacaksınız. Orta boyun biraz üzerinde yapacaksanız 3 zincir çekin. 1, 2 atlayıp üçüncüye yine sık iğnenizi yapın. Şimdi biz orta boy bir düğme kullanacağımız için 2 zincir çektim. 1, 2 atlayıp üçüncüye başladım. Arada 7 tane sık iğne yapacağım. Birinciyi yaptım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daha seyrek istiyorsanız arayı uzatabilirsiniz. Bakın şöyle. 1, 2 zincir çektim. 1, 2 sık iğne bıraktım. Üçüncüden başladım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 2 zincir, 1, 2 atlayıp üçüncüden başladım. Şöyle bakın. Görünüyorlar. Aşağıya kadar yapalım. Sona geldiğimizde 2 zincir çekip
çevirelim ve yine sık iğnelerime bir batarak bakın geldim. Şimdi burada kaç tane sık iğne bıraktıysanız o kadar zincirin içine. 2 tane bıraktık. 2 tane sık iğne. 1 ve 2. Aradaki 7 taneyi yapalım. Ve böyle. Şimdi bakın yine zincirdeyim. 2 tane sık iğne. 1 2 ve öbürüne geçtim. Bıraktığımız sık iğne sayısı kadar zincirin içine yapmamız gerekiyor. Bakın zincirdeyim. 1 2 ve gayet güzel oldu. Evet. Çok kibar durdu ve güzel oldu. Sona kadar gidelim. Evet arkadaşlar, bitti. Yeter bu kadar. Şimdi şuradan yakadan bakın bağcık yerleri için tünel oluşturarak devam edeceğim. 2 tane zincir çektim. Şu sık iğne sıralarına tepelerine sık iğne yaparak bakın şöyle geldim. Tığımın üzerine ipimi aldım. Şimdi trabzanlarımız gözüküyor ya. Bakın. Birinci trabzanın tepesine değil boşluğundan alarak bir tane trabzan yaptım. Şöyle. Sıradaki trabzanın tepesine sıkı iğne. Şöyle. Tekrar ipimi aldım. Sıradakinin üzerine değil boşluğundan alarak bir trabzan. Şöyle. Sıradakine sıkı iğne. Yani bakın bir sık iğne bir trabzan olarak ilerleyeceğiz. Trabzanı bakın arada bir tane kalıyor. Gördünüz mü? Şunu boşluğundan aldım. Bunu arada bir tane trabzan kalıyor. Şimdi tepeye sık iğne yaptım. Boşluktan bir trabzan. Sıradakinin tepesine sık iğne. Bir tanesini boşluğundan trabzan. Tepeye sık iğne. Boşluktan bir trabzan. Bakın şurada artış noktamız var ya. Şunun tepesine değil şu artış yaptığımız yerin V'nin üzerine bir sık iğne. Arada 2 tane bıraktım. Tekrar şuradan da 2 taneyi bırakıp yani 1 2 3 4 5.'yi tığımın üzerine aldım. Şöyle. Ve yine başladım şimdi trabzan sık iğne olarak devam edeceğiz ve sırayı tamamlayacağız. Öbür 3 yerde de bu işlemi yapabilirsiniz. Evet. Yaka da tamam. Şimdi ikinci önümüzü de yine 3 sıra yapacağız. Aynı bunun gibi. Bakın böyle 3 sıra sık iğne yapacağız. Buradan aşağıya doğru sık iğnelerimizi aynı düzende çıkartarak ineceğiz ve toplamda 3 sıra yaparak örgümüzü tamamlayacağız. Etek ucunda bitirmiş olacağız. Aynı şekilde öbür tarafta nasıl çıkarttıysak sık iğnelerimizi burada da aynı sayılarda çıkartmamız gerekiyor. Trabzanlı sıralardan 2, örneklerimizin olduğu sıralardan bir tane çıkartarak ilerlemiştik. Şimdi böyle bakın. Ve toplamda 3 sıra yapalım ve bitirelim. Evet arkadaşlar, yeleğimiz bitti. Yine gördüğünüz gibi kibar, zarif bir yeleğimiz oldu. İsterseniz burasına bağcık takarak da kullanabilirsiniz. Takmazsanız da olur. Ve düğmelerini de dikerek örgümüzü tamamlayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi tertemiz çıktı. Şöyle arkadan da göstereyim. Umarım buraya kadar sabredip beni izlemişsinizdir. Hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, abone olup benimle kalın.